Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel çiçekli çeyizlik dolamalı patik yapacağız. Ben patiğimde krem, eflatun, sarı ve yeşil tonlarında 3-4 tane patiklik ip kullandım. Hemen iplerimi şöyle kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok zarif bir model yaptım. Çeyiz için de çok uygun. Renkleri de çok yakıştı. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğime başlamak istiyorum. Patiğimi eflatun ipim ile burun tarafından başlayacağım hanımlar. Her zamanki gibi 12 ilmek atarak. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve bir ilmek daha atıyorum, 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Şimdi ters taraftayız hanımlar. Gördüğünüz gibi arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilk sırada ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Şimdi de ön yüzdeyiz. Şimdi hanımlar, bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişede geçeceğiz. İlk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Şu üçüncü ilmeğim 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar iki şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. 3. şişime ilmek çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek çıkarıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için. Şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü ilmeğim, bir saniye bir düzelteyim. Şu üçüncü ilmeğim, 4, 5 ve bir ilmek daha çıkartıyorum, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım, onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Başlangıç yerine hanımlar ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü. 4. Şu beşinci ilmeğim. Şu da bakın kenar ilmek yerine şuraya ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmeğimi çıkarttım, şişime taktım. Böylece 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlıyorum. Hanımlar, bir sıra boyunca ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişimdeki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Hanımlar, boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. 3. şişimi de ördüm. 4.'ye geldim. Buradaki ilmeklerimi de örünce bir sıra tamamlanıyor. Başlangıç yerine geldik. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnumuzda sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenardaki ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Bakın, kenarımız sağ tarafa düşüyor. 1. şişimde 2 ilmeğimi ördükten sonra hemen 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Bakın, ilk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi normal örüyorum. 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olacak. 2. şişime geldim. Burada da kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, sondan 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 2. şişimde de 7 ilmeğim oldu. 3.'ye geldim. Kenarımız sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki
Şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. 4 şişimizde de böylece 7'şer ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra 4 şişimizde de artırma yaparken bir sonraki sıra ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 3. şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Tekrardan artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altında hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. İlmek sayıları artıyor böyle. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Burada kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız burada da sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 şişimizde de hanımlar böylece 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri bir sıra düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Ardından modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte her bir şişimizde 14'er ilmeğimiz olana kadar artırmaları yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. 14 ilmek artırdıktan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Bu aşamada ilk ilmeğimi bu eflatun yani mor ipimle örüyorum. Yanına bir tane krem ekliyorum. Kremi de artık geçiş yapıyoruz. Hemen krem ipimin ucunu şöyle eflatun, mor, lila artık ne derseniz ipime böyle sıkıca bağlıyorum patiğim sökülmesin diye. Sonrasında lila diyelim, bir lila. Şöyle ipim ucunda gizleyerek götüreyim. Bir krem, bir lila, bir krem, bir lila, bir krem. İlmeklerimizi bu şekilde bir lila, bir krem olacak şekilde sırasıyla örüyoruz. Bir krem, bir lila, bir krem. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizde hanımlar aynı şekilde örelim, gelelim. İlmeklerimi ördüm, geldim hanımlar. Modelde 2. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da lila olan ilmeklerimi krem ile, krem olan ilmeklerimi de lila ile öreceğim. İlmekleri böyle yer değiştirerek örüyoruz. Bakın krem ilmeğimi lila ile ördüm. Lila ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Yine bir krem, bir lila olacak şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Bakın şeklimiz bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini ördüm, geldim. Artık bu aşamada krem ipimi aldım. Elime lila ipimi kullanmayacağım. Artık bu renkli ipimizi kesip buraya bağlayabiliriz. Çünkü krem ipimizle öreceğiz. İlmeklerimizin tamamını krem ile düz olarak örüyoruz hanımlar. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi
ördüm bu şekilde. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, 3 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız. İkinci kez bir daha öreceğiz. Sonra üçüncü kez bir kere daha 4 şişimizi öreceğiz. 3 kere bu şekilde dolanacağız. 3 sıra krem ipimiz ile düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm, geldim. Şimdi modelimize başlayacağız, dolamalı çiçeğimize. Çiçeğimiz toplamda 24 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk sırasını kuracağız. Sadece ön yüzde dolamalı çiçeğimiz var. Öncelikle ben yeşil ipimi şöyle hazırladım. Çiçeğime başlamadan önce ilk 11 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. 2, 3, şu dördüncü ilmeğim, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek ördükten sonra modelimin ilk sırası. Yeşil ipimle bir tane dolama yapacağım. Bakın yeşil ipimin ucu arka yüzde. Sıradaki ilmeğimin etrafında yeşilimi 2 kez dolandırıyorum. Dilerseniz şöyle elle de çevirebilirsiniz hanımlar. Ben o şekilde zor yaptığım için böyle daha kolay yapıyorum. Bu nedenle dolamaları böyle yapıyorum. 2 kere dolandırdım ve dolama işlemi bitince ipi arka yüzde bırakıyoruz. Dolama yaptım. İlmeğimi yine krem ipimle ördüm. Şimdi diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde ilk 2 şişe dolamalı çiçeğimizi yapıyoruz. Patiğimizin tabanındaki ilmeklerimiz düz olarak örülüyor hanımlar. Ön yüzde ikinci şişimdeyim. İlmeklerimin tamamını düz örüyorum. Şimdi patiğimizin tabanına geldik. Tabanda 2 şişte ilmeklerimiz var. Patiğimiz bitene kadar düz olarak örülecek. Tabana dolamalı çiçek yapmıyoruz. Taban düz örülüyor. Bu nedenle videonun ilerleyen bölümlerinde artık bu tabanı göstermeyeceğim. Çünkü buralar sadece düz örgüden ibaret. Videoyu keseceğim. Sadece modelli tarafın her sırasını tek tek göstereceğim. Sizler bu bölümde videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Evet, tabanımızı bitirdik hanımlar. Tekrardan ön yüzdeyim. Çiçeğimizde ikinci sıramızı yapacağız hanımlar. İkinci sıradayız. Yine ikinci sıramda da ilk 11 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek ördükten sonra bu defa 2 ilmeğe yeşil ipimle dolama yapacağım. Yine aynı yeşilimi alıyorum. Bu ilmeğimin etrafında bakın. Şu 1, bir daha döndürüyorum. Bakın şu 2. 2 kez döndürüyorum. Bakın ipim bu defa ön yüzde bekleyecek yeşil ipim. Çünkü yanındaki bir ilmeğe daha dolama yapacağız. Dolama işlemi bitince ipi arkada bırakıyoruz. Bu dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle ördüm. Hemen yanındaki ikinci ilmeğime de dolamamı yapıyorum. Yeşil ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. 2 dolamadan sonra bakın dolama yapacağım ilmeğimi bitirdim. Yeşilimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Şimdi diğer yanındaki ilmeğimi de ördüm. Ön yüzde diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Çiçeğimizde ikinci sıramız bu şekildeydi hanımlar. Şimdi tabanımıza geldik. Tabandaki 2 şişteki ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Ön yüzdeyim şimdi. Çiçeğimizde 3. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda yine kenardan 11 ilmeğimi krem ile öreceğim. Şu 3. ilmeğim, 4, 5, şu 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi ördüm. Ardından yeşil ipimle sıradaki bir ilmeğime dolama yapacağım. Bir ilmeğe bakın. Bu ilmeğimin etrafında yeşil ipimi 2 kez döndürdüm. Bir ilmeğe yapacağım için yeşilimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Krem ipimle örüyorum. Yanına bir ilmek krem ipimle düz ördüm. Sonra tekrardan yeşil ipimle bir dolama yapacağım. Bakın yine yeşilimi alıyorum. Bir diğer ilmeğimin etrafında şöyle 2 kez yeşil ipimi dolandırıyorum ve yeşilimi arkada bıraktım. Ardından dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Modelimizde 3. sıramızda böyleydi. Hanımlar, bu aşamada şu ön taraftaki 2 şişteki ilmekleri tek şişe toplayabilirsiniz. Ama ben bu şekilde de rahat örebildiğim için böyle toplamayacağım. Böyle kalsın çünkü ben zorlanmıyorum. Diğer şişime geçtim. Burada da ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimizde 3. sıramızda böyleydi. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim, gelelim.
Evet hanımlar, şimdi yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 4. sıradayız. Bu sıramda da yine ilk 11 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sonra şu yeşil ipimi alıyorum yine. Buraya bir ilmek yeşil ile dolamamı yapıyorum şöyle. Bir tane dolamamı yaptım. Yeşilimi dolamam bitti. Arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına 2 tane krem öreceğim. 1, 2. Ardından 3 ilmeğe daha yeşil ipimle dolama yapacağım. Bakın tekrar yeşil ipimi aldım. İkinci şişimdeyim. 3 ilmeğe yan yana dolama yapacağım. Bakın ilk ilmeğime yapıyorum. 2 kez dolandırdım. Yeşil ipim benden tarafta. Çünkü daha dolama yapacağım ilmeğim devam ediyor. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Hemen ikinci ilmeğime de aynı şekilde bakın dolamamı yapıyorum. Yine yeşil ipim benden tarafta. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Üçüncü ve sonuncu ilmeğime de bakın dolamamı yapıyorum. 2 kez doladım. Başka dolama yapacağım ilmek kalmadığı için yeşilimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor. 4. sıramızda bu şekildeydi hanımlar. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm, ön yüzdeyiz. Modelimizde de 5. sıradayız. Bu sıramızda bu defa 7 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Şu yeşil ipimi alıyorum hanımlar. Bakın arkadan şöyle getiriyorum. Arkada biraz şu yeşilimizi esnek bırakalım, gevşek kalsın. Buraya 7 ilmek ördükten sonra 3 ilmeğe yeşil ipim ile dolamamı yapıyorum. Bakın şu birinci ilmeğim. Dolamam bitene kadar yeşil ipim önde kalıyor. Şu ikinci ilmeğim, bakın yeşilim yine ön yüzde. Yine dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şu da 3. ilmeğim. Şöyle. Dolama yapacağım ilmeğim bittiği için yeşilimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Bakın örerken de şu arkada yeşil ipimiz vardı. Onu da yine şöyle o yeşil ipin altından geçirerek şöyle örüyorum. Arkada yeşil ip uzun uzadıya kalmasın diye. Bu şekilde. 3 ilmeğime dolama yaptım hanımlar. Yanına bir tane krem örüyorum. Sonra buraya bir tane daha yeşil ile dolama yapacağım. Bir ilmek dolama yapıyorum. Bakın 2 kez yeşilimi döndürdüm. Yeşilimi yine arkada bırakıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Şimdi yanına 2 tane krem öreceğim. 1, 2. İkinci işimden yine devam ediyorum. 2 tane krem ördükten sonra buradaki bir ilmeğe yine bir tane dolama yapacağım yeşil ile. Şuraya bir tane dolamamı yapıyorum. Yine yeşilimi arkada bıraktım. Bu ilmeğimi örerken bakın yine şu arkadaki yeşil ilmeğin altından şişimi geçirerek öyle örüyorum. Bu şekilde arkada bu yeşil ipimiz uzun uzadıya kalmıyor. Bir ilmeğimi ördüm, dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Tekrar yeşilimi alıyorum hanımlar. 3 ilmeğe daha dolama yapıyorum yeşil ipim ile. Şöyle şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu da 3. ilmeğim. Yeşilimi artık arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. 5. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Bu aşamada hanımlar hemen şunu da söylemek istiyorum. Bakın ip arkasını kesince arkada ipler uzun uzadıya görünmüyor burada. Şöyle ki hemen şu iplerimizin ucunu, bakın eklediğim yeşil ipimin ucunu şöyle yapabiliyoruz hanımlar. Gizleme işlemi yapıyoruz. Şöyle düğümleyerek, şöyle zincir yöntemiyle şöyle sıkıştırarak ilmek aralarından geçirerek şöyle bu iplerinizin uçlarını gizleyebilirsiniz. Böyle. Ben bütün eklediğim iplerin uçlarını diğer patiğimde gizledim. Nasıl yapılacağını da sizlere burada kısaca şöyle göstermek istedim. Bu şekilde gizleyebilirsiniz ipuçlarını. Şimdi 5. sıramızı tamamlamıştık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrardan ön yüzdeyiz ve modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4, 5, 6. Sonra yine yeşil ipimi şöyle arkada biraz esnek bırakarak yakınlaştırıyorum. Şöyle. Bu aşamada tam 5 ilmeğime yeşil ipim ile dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu 3. Dolama bitene kadar yeşil ip önde bekliyor hanımlar. Şu 4. ilmeğim. Şu da 5. ilmeğim. 5 ilmeğime dolamamı yaptım. Bu defa yeşilimi arkada bırakıyorum.
Dolama yaptığım ilmeğimi öreceğim fakat alttan şöyle yeşil ipimin de altından geçirerek şu şekilde ilmeğimi örüyorum. 5 ilmeğime dolama yaptım. Yanına bir tane krem örüyorum ve tekrar sıradaki bir ilmeğime yeşille dolama yapacağım. Bakın bir ilmeğime dolamamı yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. İkinci şişimdeyim. Burada da ilk 3 ilmeğime yine yeşil ile dolama yapacağım. İlk 3 ilmeğime. Şu birinci ilmeğim. Şöyle. Şu ikinci ilmeğim. Bu şekilde ikinci ilmeğim. Bu ilmeğimi örerken yine alttaki yeşil ipin altından geçirerek öreceğim hanımlar. Şöyle bakın. Dediğim gibi arkada bu yeşil iplerimiz uzun uzadıya kalmasın. Bu ikinci ilmeğimdi. Şu da üçüncü ilmeğim. 3 ilmeğe dolamamı yaptım. Yine yeşilimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına 2 tane krem örüyorum. Ve buradaki bir ilmeğe daha yeşil ile dolama yapıyorum. Bu şekilde dolamamı yaptım. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor. Böylece 6. sıramızı da tamamladık hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 7. sıradayız. Bu sıramızda yine kenardaki 6 ilmeğimi krem ipim ile öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Tekrardan şuradaki yeşil ipimi şöyle arkada esnek bir şekilde, bakın gevşek bir şekilde şöyle bırakarak yakınlaştırdım. Şimdi 2 ilmeğime yeşil ipim ile dolama yapacağım. 2 ilmeğe. Şu birinci ilmeğim. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Şu da ikinci ilmeğim. 2 ilmeğime dolamamı yaptım. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Yanına 2 tane krem ile düz ördüm. Şimdi bir ilmeğe dolama yapacağım yeşil ipim ile. Bir ilmek. Şöyle. Bir ilmeğime dolamamı yaptım. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptım ilmeğimi örerken bakın arkadaki yeşil ipimin altından şişimi alıyorum. Bu şekilde örüyorum. Bir ilmeğe dolama yaptım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Hemen yanına bir ilmek daha örüyorum. Yanına bir tane daha yeşil ile dolamamı yapıyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Şimdi 2 ilmek krem ile öreceğim. Birini ördüm. İkinci şişime geldim. İkinci ilmeğimi de buradan alarak örüyorum. Tekrardan şu yeşil ipimi alıyorum. Hanımlar, bu aşamada 6 ilmeğe dolama yapacağız. 6. Şu birinci ilmeğim. Yine dolama yaptığım ilmeği örerken hanımlar şöyle yapayım, bakın. Yeşilin altından şişimi geçirerek arkadaki yeşil ipin arkasından ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Gördüğünüz gibi. Şu ikinci ilmeğim. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve bir ilmeğe daha dolama yapıyorum. Bu da 6. ilmeğim. Dolama yapacağım ilmeğim kalmadığı için yeşilimi arkada bıraktım. Ve ilmeklerimi sıra sonuna kadar krem ipim ile örüyorum. Böylece 7. sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi hanımlar, patiğimizin tabanını düz olarak örelim gelelim. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar ve modelimizde 8. sıradayız. Bu sıramızda yine 6 ilmek kremimi örerek başlıyorum. 3, 4, 5, 6. Tekrar şu yeşilimi arkadan, bakın arkada şöyle gevşek bir şekilde bırakarak yakınlaştırdım. Bu aşamada hanımlar kenardaki bir ilmeğime dolama yapacağım yeşil ipim ile. Şuraya bir tane yeşil ile dolamamı yapıyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına bir ilmek krem ile ördüm. Tekrardan yeşilimi alıyorum. Bu defa 2 ilmeğime dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Yeşilimi arkada bırakıyorum. Yine 2 ilmeğime dolamamı yaptım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Hemen yanına bir ilmek krem örüyorum. Tekrardan bir tane daha yeşil ile dolama yapacağım. Bakın bir ilmeğime dolama yapıyorum. Yeşil ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi öreceğim. Bakın yine arkadaki yeşil ipin altından şişimi geçirerek alıyorum. Bu şekilde ördüm. Bir ilmeğe dolama yaptım. Bir tane krem örüyorum ve bir tane daha yeşil ilmeğime dolamamı yapacağım. Bu şekilde.
Bir tane yeşil dolamamı yapıyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Diğer şişime geçtim hanımlar. Burada ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Hatta yine yeşilimin altından şişimi çıkartarak ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde arkada iplerimiz uzun uzadıya kalmıyor. 8. sıramız da böyleydi. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 9. sıradayız. Yine kenardaki ilk 6 ilmeğimi krem ile örerek başlayacağım. 3, 4, 5, 6. 6 tane krem ördüm. Yine yeşil ipimi alıyorum hanımlar. Kontrollü bir şekilde getirdim. İlk 2 ilmeğime burada yeşil ipimle dolamamı yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Yeşilimi arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3. 3 krem ördükten sonra yeşil ipimle bir ilmek daha dolama yapıyorum buraya. Şöyle yeşil ipimi ilmeğimin etrafında dolandırıp arkada bıraktım ve dolama yaptığım ilmeğimi öreceğim. Şu arkadaki yeşil ipin altından geçirerek öreyim ki ipin boyu uzun kalmasın. Yanına bir ilmek düz örüyorum ve bir tane daha yeşilim ile dolamamı yapıyorum. Bir ilmeğe dolamamı yaptım. Yeşilimi arkada bıraktım ve dolama yaptığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi ikinci şişimdeyim. 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3 ve artık çiçeğimize de başlayacağız. Bu lila ipimi ekleyeceğim. Hanımlar, ipinizi ortalama 1,5-2 metre kadar kesebilirsiniz bu aşamada. Şöyle buraya 2 ilmek dolama yapacağım. Bakın şu birinci ilmeğim, lila ipim arkada, ucu. İlk dolamamı yaptım. Şimdi ikinciye de dolamamı yapıyorum ve ipimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. 9. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve 10. sıradayız. Yine kenardan 6 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yeşil ipimi getireceğim yine. Bir ilmek dolama yapacağım yeşil ipim ile. Hemen şuraya bir tane dolamamı yapıyorum. Yeşilimi arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına 3 ilmek krem örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan yeşil ipim ile buraya bir tane dolama yapacağım. Bir ilmeğe. Yine yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi yine 3 ilmek krem öreceğim. 1, 2, 3. Tekrardan hanımlar, ikinci şişimdeyim. Buradaki ilk ilmeğime de yeşilim ile bir tane dolama yapacağım. Ben şu lila ipimi arkada bırakayım. Bir tane yeşilim ile dolamamı yapıyorum. Yeşilimi arkada bıraktım ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Bu defa alttan lila ipimi aldım. 3 ilmeğe lila ipim ile dolama yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. İkinci. Şu da 3. ilmeğim. Lila ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına bir tane krem örüyorum. Ve tekrar 2 ilmeğe daha lila ipimle dolamamı yapıyorum. Şu birinci dolama ilmeğim. Şu da ikinci. İlmeğimin etrafında lilayı 2 kere dolandırıp arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. 10. sıramızı da böylece tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 11. sıramızdayız. Bu sıramızda ilk 9 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek ördükten sonra yeşil ipimi alıyorum. Buraya bir ilmek yeşilim ile dolamamı yapıyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına 5 ilmek krem öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şu 5. ilmeğim. 5 tane kremden sonra bir tane daha yeşil dolama yapıyorum.
Şöyle bir ilmeğe yeşil ipimle dolamamı yaptım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Hemen ardından lila ipimi elime alıyorum hanımlar. Bu aşamada 7 ilmeğe dolama yapacağız. Lila ipimiz ile 7 ilmek dolama yapacağız. Şu birinci ilmeğim. Dolama yaptığım ilmeklerimi yine krem ipimle örerek gidiyorum. Şu ikinci lila ipimle dolamam. Şu 3, 4, 5. Şu 6. ve bir ilmeğe daha dolama yapacağım. Şu da 7. dolamam. Lilamı arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi örüyorum. Kalan 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 11. sıramızı tamamlıyoruz. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 12. sıramızdayız. Bu sıramızda yine ilk 9 ilmeğimi krem ipim ile öreceğim. 9 ilmek krem. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9. 9 ilmek kremimi ördüm. Ardından yeşilimi getiriyorum. Buraya yeşil ipimle bir tane dolama yapıyorum. Bir ilmek dolama. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına 4 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4. Ardından ikinci şişime geldim. Burada şu lila ipimi kontrollü bir şekilde getiriyorum. 4 ilmek dolama yapacağım. İkinci şişimdeki ilk 4 ilmeğime dolamamı yapacağım. Bakın şu birinci ilmeğim. Yine dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğim. 4 ilmeğime dolamamı yaptım. Lilamı arkada bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Tam ortaya bir tane krem örüyorum. Tekrardan lilamı aldım. 4 ilmek lila dolamamı yapıyorum. Şu 1. Şu 2. Şu 3. Şu da 4. Lilamı arkada bıraktım. Ve kalan ilmeklerimin hepsini krem ipim ile örüyorum. 12. sıramızı da böylece tamamlamış olduk. Tabanımızı örelim, gelelim hanımlar. Evet hanımlar, şimdi de ön yüzde modelimizde 13. sıramızdayız. Bu sıramızda da 8 ilmek krem örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeşil ipim ile buraya bir tane dolama yapacağım. Bir ilmek dolamamı yapıyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. 5 ilmek krem öreceğim yeniden. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci şişime geçiyorum. Burada yine şu lila ipimi alıyorum hanımlar. Buraya 3 tane lila dolama yapacağım. 3 ilmeğe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. İkinci ilmeğim. Şu da 3. ilmeğim. Lila ipimi arkada bırakıyorum. Şu alttaki lilanın içinden geçerek de 3. ilmeğimi şöyle örüyorum hanımlar. İpler arkada uzun uzadıya kalmasın. 3 tane lila dolamamı yaptım. Yanına bir tane krem örüyorum. Şimdi ortadaki bu sarılarımızı yapacağız hanımlar. Şöyle ben sarı ipimin ucunu aldım. Buraya 2 ilmek sarı ipim ile dolamamı yapacağım. 2 tane sarı. Sarı ipimin ucunu şöyle arkada bırakıyorum. İplerimizin ucunu videonun başında gösterdiğim gibi arkaya düğümleyelim. Sıkılayalım hanımlar, gizleyelim. Şu birinci sarı dolamam. Şu da ikinci sarı dolamam. Sarı ipimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Hemen 2 sarı dolamadan sonra tekrar şu lila ipimi alıyorum hanımlar. Şöyle 3 ilmek lila dolamamı yapacağım şimdi. Şu birinci dolamam lila ipim ile. Şu ikinci. Şu da 3. Lila ipimi arkada bırakıyorum. Ve ilmeklerimin hepsini krem ile örüyorum. 13. sıramızı bitirdik. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, modelimizde şimdi de 14. sıramızdayız. Bu sıramızda yine ilk 8 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Buraya bir tane dolama yapıyorum yeşil ipim ile. Bir tane dolamamı yaptım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına 5 krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer şişime geldim. Burada hemen lila ipimi şöyle alıyorum. Yine ilk 3 ilmeğime lila ipim ile dolamamı yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Dolamamı yapıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Şu ikinci lila dolamam. Şöyle yine dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Şu da üçüncü. Lilamı arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Ve tekrar bu 2 sarı dolamalı ilmeğim vardı. Buraya yine 2 tane sarı ipimizle dolamamızı yapıyoruz. Şöyle şu birinci sarı dolamam. Birinci ilmeğim. Şöyle. Şu da ikinci. Sarımı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. 2 sarıdan sonra yeniden lilamı alıyorum. Buraya bir ilmek lila ile dolama yapacağım. Sadece bir ilmek. 2 sarıdan sonra bir tane lila dolamamı yapıyorum. Lilamı arkada bıraktım. Şişimdeki ilmeklerimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. 14. sıramızı tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi modelimizde ön yüzde 15. sıradayız. Bu sıramızda ilk 8 ilmeğimi yine krem ipimle örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Buraya yine yeşilim ile bir tane dolama yapıyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Yanına bir tane krem örüyorum hanımlar. Bir kremden sonra hemen bu ikinci çiçeğimizi de başlatacağız. Bunun için de şöyle ikinci bir ip kestim hanımlar, bir miktar. Buraya ikinci çiçeğimizin ilk sırası oluyor bu. 3 tane lila dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Şu ikinci dolamam. Şu da üçüncü. Lilamı arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi 2 tane krem öreceğim. Şu bir, ikinci şişimden devam ediyorum. Şu da ikinci kremim. Şimdi buradaki lila ipimi alıyorum hanımlar. Buraya 3 tane lila dolama yapacağım. Şu birinci, ikinci, şu da üçüncü. 3 tane lila dolamamı yaptım. İpimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Tekrar lila ipimi aldım. 4 ilmek daha lila dolamamı yapıyorum. Şu 1, 2, 3 ve 4. Lilamı arkada bırakıyorum. İlmeklerimin hepsini krem ile örüyorum. 15. sıramızı böylece bitiriyoruz. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimizde şimdi de 16. sıramızdayız. Bu sıramızda 9 ilmek krem örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya bir tane yeşil ile dolamamı yapıyorum. Bir yeşille dolamamı yaptım. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Hanımlar, yeşil ipimin ucunu şöyle bir miktar düğüm atılacak kadar bırakıp şöyle kesiyorum. Artık yeşil ile işimiz kalmadı. Hemen yeşil ipimi de çekeyim, karışıklık yapmasın. Yeşil ile dolamamı yaptım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Hemen ardından lila ipimi alıyorum. Yeşilin yanına hemen 3 ilmek daha dolama yapıyorum. Şu birinci dolamam. Model bitince bu iplerin hepsini tek tek gizleyeceğiz. Şu birinci dolamam. Şu lila ile ikinci dolamam. Şu da üçüncü. 3 ilmek dolamamı yaptım. Lilamı arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına 3 tane krem öreceğim. 1, ikinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci kremim. Şu da üçüncü kremim. Bu aşamada hanımlar tekrardan şu lila ipimi elime alıyorum, ikinci lilamı. Buraya 7 ilmek dolama yapacağım. 7 ilmek.
Şu birinci ilmeğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6 ve şu da 7. dolamam. Lilamı arkada bırakıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 16. sıramızı bitirdik. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, modelimizde ön yüzdeyiz ve 17. sıramızdayız. Bu sıramızda ilk 7 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kremden sonra hemen şu ilk lila ipimi elime aldım. Buraya 7 ilmek lila ipim ile dolama yapacağım. 7 ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6 ve bir ilmeğe daha dolama yapıyorum. 7. 7 dolamamı yaptım. Lila ipimi arkada bırakıyorum ve dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına 2 tane krem öreceğim şimdi. İkinci şişimden devam ediyorum. 1, 2. Hemen şu lila ipimi elime alıyorum. İkinci lila ipimi aldım. Buraya 3 tane lila dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. Şu 2. Şu da 3. Lilamı arkada bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir tane daha krem örüyorum. Tekrar lilamı aldım. 2 ilmek daha lila dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu da 2. Lilamı arkada bırakıyorum. Ve ilmeklerimi hepsini krem ile düz olarak örüyorum. 17. sıramızda böyleydi hanımlar. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm, geldim. 18. sıramızı yapacağız birlikte. İlk 6 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu lila ipimi kontrollü bir şekilde getiriyorum. 4 ilmek dolama yapacağım lila ipim ile. 4 ilmek. Şu 1, 2, 'ilmeğimi yarım aldım, düzeltmeye çalışıyorum. Şu 3. Şu da 4. 4 ilmeğime dolamamı yaptım. Lilayı arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Yanına bir tane krem ördüm. Tekrar lilamı alıyorum. 4 ilmek daha lila ipim ile dolamamı yapacağım. 4 ilmek daha. Şu birinci dolamam. 2, 3 ve diğer şimdiden devam ediyorum. Şu da 4. dolamam. Lilamı arkada bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Şöyle kremle örüyorum. Araya bir tane krem ilmek ördüm. Artık bu çiçeğimizin de son sırasını yapacağız hanımlar. Hemen şu ikinci lila ipimi alıyorum. Buraya 2 ilmek lila dolama yapacağım. 2 ilmek. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Bu şekilde dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum hanımlar. Kalan ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. 18. sıramızı böylece tamamladık. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde modelimizde 19. sıramızdayız şimdi. İlk 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şu lila ipimi alıyorum. İlk 3 ilmeğimi lila ile dolamamı yapacağım. 3 ilmek lila dolama.
Şu birinci dolamam. Şu 2. Şu da 3. 3 ilmeğime lila ipim ile dolamamı yaptım. Lilamı arkada bırakıyorum. İlmeğimi dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Şimdi yan taraftaki şu sarı ilmeği alıyorum hanımlar. Sarı ipimi. Buraya 2 ilmek sarı yapacağım dolama. Şöyle kontrollü bir şekilde sarımı çok gerdirmeden getirdim. 2 ilmek sarı ipim ile dolamamı yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle örüyorum. İkinci kez sarı ile dolamamı yapıyorum. Sarımı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle örüyorum. 2 sarı dolamadan sonra hemen lila ipimi alıyorum. Yanına 3 tane lila dolama yapacağım. 3 tane. Şu birinci. Şu ikinci. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu da üçüncü lila dolamam. Lilamı arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 19. sıramızda bu kadardı. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 20. sıradayız. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını bu sıramızda da yapacağız. İlk 6 ilmeğimi yine krem ipimle örüyorum. 5, şu da 6. ilmeğim. Şu lila ipimi getiriyorum hanımlar arkadan. Buraya ilk 3 ilmeğimi lila ipimle dolama yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci. Şu da 3. ilmeğim. Lilamı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına bir tane krem ördüm. Tekrardan 2 sarı ilmeğime sarı ipimle dolama yapacağım. Şu birinci sarı dolamam. Şu da ikinci. Yine sarı ipimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Bu aşamada hanımlar artık sarı ipimizi kesebiliriz. 2 sarıdan sonra hemen yanına 3 ilmek daha lila dolama yapıyorum. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. İkinci şişimde de ilk ilmeğime dolama yapacağım. 3 olacak. Şu da 3. dolamam. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerimi de yine düz olarak örüp 20. sıramı tamamlıyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimizde şimdi 21. sıradayız. Bu sıramızda ilk 8 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kremden sonra yine lila ipimi alıyorum. 2 tane lila dolama yapıyorum buraya. Şu birinci dolamam. Şu da 2. Lilamı arkada bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Tekrar lilamı aldım. 2 ilmek daha lila dolama yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu da 2. Lilamı arkada bırakıyorum hanımlar. Ardından diğer ilmeklerimin hepsi krem ile örülüyor. Bu şekilde. Diğer ikinci şişimizdeki ilmekler de hanımlar bu şekilde örülecek. Burada da dolama yok. Diğer 3 şişimizi düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve 22. sıradayız. Bu sıramızda ilk 7 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 krem ördüm. Yine lila ipimi kontrollü bir şekilde alıyorum. 7 ilmek dolama yapacağım hanımlar. Lila ipim ile 7 ilmek dolama. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, şu da 7.
22. sıramızda böyleydi. Lila ipimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde ikinci şişimizde hanımlar herhangi model yok. Buradakiler de düz örülecek. Bu diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüze geldik. 23. sıradayız. Bu sırada bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yine ilk 7 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrardan lila ipimi alacağım. 7 ilmek dolama yapacağım lila ipim ile. Şu birinci ilmeğim. Dolama yaptım, ilmeklerimi yine krem ile örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6 ve şu da 7. sonuncu ilmeğim. Lila ipimi artık arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. İkinci şişimizde de hanımlar herhangi bir dolama işlemi yok. Bu ikinci şişimizi ve tabandaki diğer 2 şişteki ilmeklerimizi yine düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizin 24. yani sonuncu sırasındayız. Bu sıramızda ilk 8 ilmeğimi örerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi ördüm. Lila ipimi alıyorum. 2 ilmek lila ile dolama yapıyorum. Şu birinci, şu da ikinci. Lilamı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Tam ortaya bir ilmek krem ördüm. Tekrar lila ile 2 tane dolama yapacağım. 2 ilmeğe. Şu birinci dolamam, şu da 2. Lilamı arkada bırakıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Buradaki bir ilmeği bir de yine düz örüyorum. Diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi yine düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm, geldim. Bakın çiçeğimizi bitirdik. Çok şık, çok güzel oldu. Şimdi bilek ayrımı yapacağız fakat öncesinde ilmeklerimizi düz olarak yine örmemiz gerekiyor. İlmeklerimizin tamamını krem ipimizle düz öreceğiz. Arkada kalan şu ipimizi de dolama yaptığımız iplerimizi de kesebiliriz. Kesip uçlarını videonun başında gösterdiğim gibi arkaya sıkılayalım, düğümleyelim, gizleyelim. Bu şekilde hanımlar ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 2 sıra boyunca 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm, geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim. 14 ilmeğimiz vardı. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına başlayacağız şimdi. Yani ilk 13 ilmeğimi örüyorum. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile şu ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu 2 ilmeği birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Bakın ilmekleri yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştiriyoruz. Sebebi şu. Burası daha sıkı ve sağlam oluyor. Ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin yanlarına geçtik hanımlar. Ben patiğimin şu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk 7 ilmeğim haroşa düz örüyorum. 4, 5, 6, 7. Diğer ilmeklerimi de ön yüzdeyim düz örmeye devam ediyorum. Patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız hanımlar. Bu bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzdeyiz, ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağız. O zaman da ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Burada da ilmeklerimi düz öreceğim.
Son 7 ilmeğim haroşa. Haroşayı hemen arka yüzde düz ördüğüm için yine düz olarak örmeye devam ediyorum burayı. Bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra geri döneceğiz hanımlar. Artık patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşam, düz örüyorum. 4, 5, 6, 7. Bakın buraya bir diş haroşa düştüm. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Patiğimizin gördüğünüz üzere arka yüzünde ters örgü uygulaması yapıyoruz. Ön yüzde de düz örgü örmüştük. Tabanımızdaki ilmeklerime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi ters örmeye devam edeceğim. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapılacak başka bir işlem, detay yok. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Son şişime geldim. Burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşa bunlar. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Tekrardan geri dönüyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem artık patiğimizin arkasında bu şekilde. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Yine kenardaki 7 haroşamı öreceğim düz olarak. Diğer ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğim, geri döneceğim. Arka yüzde de ilmekleri ters öreceğim. Patiğimizin arkası böyle ilerliyor. Buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin arka bölümüne 15 diş sıra haroşa ördüm. Tam denk geldi. Bu aşamada sizler patiğinizi ayağınıza giyin, ölçün. Topuğunuzun kenarına gelene kadar arka bölümü örmeniz gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız tam sonuç elde edersiniz. Patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre tamamlayalım, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arkasını tamamladım ve geldim. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Bu bölümde, topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamı ördüm. Ardından ilmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Buraya da 24 ilmek ayırmıştık sol tarafa. Burada da 24. de kesim yaptım. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, bitecek. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Haroşalarıma geldim, düz olarak örüyorum. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani 23 ilmek öreceğim. 24. de kesim yapacağım. 7 haroşamı ördüm. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. ilmeğimi örerken bakın öndeki 2 ilmeği kesiyorum.
Burada hanımlar 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz, arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan 24. örerken kesim yapacağız. Bu kesme işlemine bu 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi keselim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu kestim geldim. İlk başta sola 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Tığ ile kesim yapacağım. İlk kesimim şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerden birer tane ilmek alıyoruz. İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçirip tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemi bu şekilde yapılıyor. Kalan ilmeklerimizin tamamını aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, kesimlerimi yaptım. En son ipimi kesip ucunu da arkaya gizledim. Patiğimiz bitti. Hemen manken ayağıma giydireyim. Bir de patiğimize öyle bakalım. İşte patiğimiz bu şekilde. Çok şık, çok zarif oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.